Bir insanın günlük alışkanlıkları sizce doğayı ne kadar etkileyebilir? Kullandığımız su, tükettiğimiz enerji ve ürettiğimiz atıklar aslında dünyada bir iz bırakıyor. Bugün bu izi nasıl küçültebileceğimizi ve geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın yollarını keşfedeceğiz. Aşağıdaki metinden ve önceki öğrenmelerinizden yararlanarak soruları cevaplayınız. Artan nüfus ve gelişen teknolojiyle birlikte doğal kaynaklara olan talep de her geçen gün artıyor. Üretim ve tüketim ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığımız doğal kaynaklar ise elbette sınırlı. Genel olarak bugün ihtiyacımız olan kaynakları elde etmek ve meydana gelen atıkları yok etmek için ihtiyaç duyduğumuz alan dünyanın yaklaşık %160'ı kadar. Diğer bir deyişle doğanın bize sunduğundan çok daha fazlasını tüketiyoruz. Karbon, fosil yakıtlar, su ve gıda tüketimi alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz sürece doğal kaynaklar giderek daha da hızlı tükenecek ve biyoçeşitlilik azalacak. Doğal kaynakları korumak ve dünyanın gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini tehlikeye atmaktan kaçınmak için gezegenimizle sorumlu bir şekilde etkileşimde bulunmamız, yani çevresel sürdürülebilirlik konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Beslenme alışkanlıklarımızdan, ulaşım şeklimize ve enerji tüketimimize göre hepimizin karbon ayak izi farklılık gösterir. Karbon ayak izinde en büyük payı olan etmenler, fosil yakıtların kullanılması, enerji tüketimi, sanayileşme, hayvancılık, atık maddeler ve insanların günlük hayatlarında edindikleri bazı alışkanlıklar ve davranışlardır. Bir bireyin, topluluğun veya işletmenin tarımsal, endüstriyel veya evsel su ayak izi, tüketim veya üretim aşamasında kullandığı toplam tatlı su hacmi olarak tanımlanır. Su kullanımı, birim zamanda tüketilen, buharlaştırılan veya kirlenen su hacmi olarak ölçülür. Dünyada kişi başı yıllık su tüketimi ortalama 800 metreküp civarındadır. Dünya nüfusunun yaklaşık %20'sine karşılık gelen 1,4 milyar insan yeterli içme suyundan yoksun iken 2,3 milyar kişi de temiz içilebilir suya ihtiyaç duymaktadır. Dünyayı tehdit eden en büyük sorunlardan biri olarak görülen su kıtlığının en önemli nedeni gezegenimizdeki su kaynaklarının sorumsuzca tüketilmesidir. Su ve karbon ayak izi nedir? Karbon ayak izi. Yaşam tarzımız ve tüketimimiz sonucu atmosfere salınan toplam karbondioksit miktarıdır. Doğaya verdiğimiz zararın bir ölçüsüdür. Su ayak izi. Bir ürünün üretiminden tüketimine kadar harcanan toplam tatlı su miktarıdır. Hem doğrudan, musluktan hem de dolaylı, ürünler yoluyla kullanımı kapsar. Su ve karbon ayak izini azaltmanın yolları nelerdir? Enerji, fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji seçmek, tasarruflu cihazlar kullanmak. Ulaşım, toplu taşıma, bisiklet veya yürüyüşü tercih etmek. Tüketim, az tüketmek, yerel gıdaları seçmek, geri dönüşüm yapmak ve israftan kaçınmak. Tasarruf, gereksiz su kullanımını önlemek, kısa duş, musluk tamiri. Su ve karbon ayak izini azaltmak neden önemlidir? İklim krizi. Küresel ısınmayı ve aşırı hava olaylarını durdurmak için gereklidir. Biyoçeşitlilik. Canlı türlerinin neslinin tükenmesini ve ekosistem bozulmalarını engellemek için şarttır. Gelecek. Sınırlı olan doğal kaynakların gelecek nesillere yetmesini sağlamak, sürdürülebilirlik için hayati önem taşır. Ekolojik ayak izinin küçültülmesi. Ekolojik ayak izi, bir kişinin, topluluğun veya ülkenin doğrudan ve dolaylı yollarla doğal kaynakları ne kadar tükettiğini, çevreye olan etkilerini ölçen bir kavramdır. Ekolojik ayak izi, kullanılan kaynakların miktarını, atıkların üretimini ve çevresel bozulma üzerindeki etkileri değerlendirir. Değerli doğal kaynakların korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve bir anlamda da ekolojik ayak izinin küçültülmesi için gıdanın üretiminden tüketimine kadar işleme, depolama,
taşıma, tüketiciye ulaşma gibi tüm aşamalarda gıda atıklarının önlenmesi gerekmektedir. Bunu sağlamanın yollarından biri de gıda üretimi ve işlenmesi sırasında açığa çıkan atıkların zararsız hale getirilerek yeniden kazandırılması veya daha çevreci yöntemlerin kullanılmasıdır. Gıda atıklarının zararsız hale getirilerek geri dönüştürülmesi, bir yandan bu atıkların çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltırken, diğer yandan da değerli ham maddelerin geri kazandırılmasını sağlar. Gıda ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi, taşınması ve bu esnada oluşan atıkların zararsız hale getirilmesi için yapılması gerekenlerle ilgili aşağıda verilen görselleri ve açıklamaları inceleyiniz. Gıda taşınması sırasında fosil yakıt yerine güneş panellerinden sağlanan elektrik enerjisiyle çalışan araçlar kullanılabilir. Gıda ürünlerinin üretiminin hemen her aşamasında oluşabilen atık gazlar, hava kirliliğine yol açtığı için kirli hava filtre edilerek doğa için zararsız hale getirilebilir. Gıda ürünlerinin üretiminin hemen her aşamasında oluşabilen atık su, çeşitli yöntemlerle arıtıldıktan sonra temizlenerek tekrar kullanılabilir hale getirilebilir. Gıda ürünlerinin paketlenmesi sırasında kullanılan ambalaj atıkları ayrıştırılarak geri dönüştürülebilir. Gıda üretiminin her aşamasında oluşabilen gıda atıkları biyoetanol veya biyogaz üretiminde kullanılabilir. Hayvansal üretim sonucu oluşan atıklar doğrudan, tarımsal üretim sonucu oluşan atıklar ise kompostlandıktan sonra gübre olarak kullanılabilir. Evet sevgili gençler, şimdi de kitabımızdaki Ekolojik Ayak İzi Performans Görevi adlı etkinliği yönergeye uygun olarak birlikte yapalım. Hazırsanız başlayalım. Bu performans görevinde ekolojik ayak izini küçültme konulu broşür hazırlamanız beklenmektedir. Performans görevi, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir. Aşağıdaki uygulama basamaklarını takip ederek performans görevini gerçekleştiriniz. Güvenilir genel ağ kaynaklarını kullanarak bireysel ekolojik ayak izinizi hesaplayınız. Ekolojik ayak izini hesaplamak için footprintcalculator.org/home/n adlı web adresini kullanarak ekolojik ayak izimizi hesaplayacağız. Bireysel ekolojik ayak izi hesaplama. Uygulama footprintcalculator.org veya benzeri bir güvenilir araç kullanarak hesaplama yapılır. Örnek sonuç, yaşam tarzımı sürdürmek için 2,5 dünya gerektiği ve yıllık ekolojik ayak izimin 4,2 küresel hektar yani GHA olduğu görüldü. Ekolojik ayak izinizi hesaplarken nelerin değerlendirildiğini aşağıya listeleyiniz. Değerlendirilen faktörlerin listelenmesi. Hesaplama yapılırken şu veriler analiz edilir. Gıda, hayvansal gıda tüketim sıklığı ve gıda atık miktarı. Ulaşım, haftalık kat edilen mesafe, aracın yakıt türü veya toplu taşıma kullanımı. Barınma, evin büyüklüğü, hane halkı sayısı ve ısınma için kullanılan enerji kaynağı. Tüketim, yeni kıyafet alım sıklığı, geri dönüşüm alışkanlıkları ve beyaz eşyaların enerji sınıfı. Kendi ekolojik ayak izinizi küçültmek için neler yapabileceğiniz konusunda araştırma soruları belirleyerek bu soruları aşağıda boş bırakılan alana yazınız. Araştırma sorularının belirlenmesi. Ayak izimi küçültmek için örnek sorular. Haftada 3 gün kırmızı et yerine bitkisel protein tüketmek karbon ayak izimi ne kadar düşürür? Kısa mesafelerde otomobil yerine bisiklet kullanmak yıllık emisyon miktarımı nasıl etkiler? Evde kullanılan standart ampullerin LED ampullerle değiştirilmesinin enerji tasarrufundaki payı nedir? Oluşturduğunuz araştırma sorularından hareketle ekolojik ayak izini oluşturan faktörlerin etki büyüklüğüne göre sıralandığı tablo hazırlayınız. Faktörlerin etki büyüklüğü tablosu. Araştırma sorularından hareketle hazırlanan örnek etki sıralaması, karbon ayak izi, çok yüksek, fosil yakıt kullanımı ve elektrik tüketimi gibi. Lütfen dikkat!
Sizler de araştırma sorularınıza göre bir etki büyüklüğü sıralaması yapınız. Oluşturduğunuz tablodan merak ettiğiniz bir faktörü seçiniz ve bu faktörün ekolojik ayak izine etkisini azaltmak için araştırma planlayınız. Örneğin, Türkiye, iklim değişikliğine bağlı riskler açısından yüksek riskli bir bölgede yer almaktadır. Artan sıcaklıklar ve değişen yağış örüntüsü neticesinde Türkiye'de su potansiyelinin referans döneme göre azalacağı öngörülmektedir. Bilgisinden hareketle, suyun başta kentlerde, tarımda ve endüstride olmak üzere akılcı, paylaşımcı, etkin, verimli şekilde ve hakkaniyetle kullanılması ile ilgili bir araştırma yapınız. Faktör seçimi ve araştırma planı. Seçilen faktör, su ayak izi. Araştırma hedefi, Türkiye'deki su stresini azaltmak için evsel su kullanımında akılcı ve verimli yöntemlerin belirlenmesi. Araştırma planına uygun olarak araştırma sürecinde bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan bilgi toplayınız. Söz konusu kaynaklara ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda ders kitabından yararlanınız. Bilgi toplama süreci. Kaynaklar, TÜBİTAK Bilim Genç makaleleri, Biyoloji Ders Kitabı Ekoloji Ünitesi ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü raporları incelendi. Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar. Topladığınız bilgileri düzenleyerek rapor haline getiriniz ve raporunuzu arkadaşlarınıza sununuz. Araştırma raporunuzu kare kod ile verilen araştırma raporu formuna uygun olarak hazırlayınız. Rapor hazırlama ve sunum. Toplanan veriler, giriş, yöntem, bulgular ve öneriler başlıkları altında araştırma raporu formuna aktarılır ve sınıfta sunulur. Örnek araştırma raporu. Bildiğiniz gibi gençler, bu sadece bir örnek. Sizler kendi araştırmalarınıza göre formu dolduracaksınız. 1. Giriş. Ekolojik ayak izini oluşturan etkenlerden merak ettiğiniz birini yazınız. Merak edilen etken, su ayak izi ve bireysel su tüketimi. Araştırma sorusu, günlük yaşamdaki su tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek su ayak izimizi nasıl daha verimli ve akılcı bir şekilde yönetebiliriz? 2. Alan yazın taraması. Merak ettiğiniz etkenin ekolojik ayak izine etkisini azaltmak için yaptığınız araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri yazınız. Türkiye, iklim değişikliğine bağlı riskler açısından yüksek riskli bir bölgededir ve su potansiyelinin gelecekte azalacağı öngörülmektedir. Yapılan araştırmalar, suyun sadece evsel kullanımda değil, tarım ve endüstride de akılcı, paylaşımcı ve verimli bir şekilde kullanılması gerektiğini göstermektedir. Ekolojik ayak izi içinde su tüketimi hem doğrudan içme, temizlik hem de dolaylı olarak üretilen gıdalar ve eşyalar için harcanan su önemli bir yer tutar. 3. Öneriler. Ekolojik ayak izinin küçültülmesine yönelik önerilerinizi yazınız.
Bireysel öneriler, evlerdeki musluklara tasarruf başlıkları takılmalı, diş fırçalarken veya sabunlanırken musluklar kapalı tutulmalıdır. Toplumsal öneriler, yağmur suyu hasadı gibi yöntemlerle binaların bahçe sulama ihtiyacı karşılanmalıdır. Tüketim bilinci, bir ürünün, örneğin bir kot pantolonun, üretiminde harcanan görünmez su miktarı hakkında toplum bilinçlendirilmelidir. 4. Kaynakça. Araştırmanız sırasında yararlandığınız kaynakları belirtiniz. Biyoloji 10. sınıf ders kitabı. Ekoloji ünitesi. TÜBİTAK Bilim Genç, ekolojik ayak izi ve sürdürülebilirlik makaleleri. Ekolojik ayak izini küçültebilme yolları. Eğitici videosu. Sizin önerinizin ve arkadaşlarınızın raporlarındaki önerilerin, ekolojik ayak izinin küçültülmesinde etkili birer yöntem olup olmadığı hakkında görüşlerinizi belirtiniz. Görüşlerinizi, araştırma sürecinde elde ettiğiniz doğru ve güvenilir kaynaklara dayanarak açıklayınız. Önerilerin değerlendirilmesi ve görüş belirtilmesi. Arkadaşımın haftalık dijital temizlik, yani gereksiz e-postaları silme önerisinin, veri merkezlerindeki enerji tüketimini azaltacağı için bilimsel olarak etkili bir yöntem olduğu sonucuna varıldı. 10. Yapılan yorumların doğruluğunu değerlendirerek yeni ve özgün çözüm yolları üretiniz. Bilinçli tüketim alışkanlıklarının benimsenmesinin tasarruf açısından önemini vurgulayarak, ürettiğiniz yeni ve özgün çözüm yollarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Özgün çözüm yolları üretme. Öneri, okul kantinlerinde sıfır atık menüleri oluşturulması ve kompost makinesiyle organik atıklardan okul bahçesi için gübre üretilmesi. Tasarruf vurgusu ve paylaşım. Bilinçli tüketimin sadece bireysel değil, küresel bir zorunluluk olduğu vurgulanarak, ihtiyacın kadar al felsefesi sınıfla paylaşıldı. Hazırlanan raporlardan yararlanarak, ekolojik ayak izinin küçültülmesiyle ilgili bir broşür hazırlayınız. Broşür hazırlama. İçerik, "Dünyamızı küçültmeyelim, ayak izimizi küçültelim" başlıklı, pratik tasarruf yöntemlerini ve araştırma sonuçlarını içeren görsel bir materyal hazırlandı. Örnek olarak yandaki görseli inceleyiniz. Sizler de kendi öğrenmeleriniz ve edindiğiniz bilgiler ışığında özgün bir broşür hazırlayınız. Ekolojik ayak izinin küçültülmesi. İnsanların günlük yaşantıları sırasında tükettiği doğal kaynakların yeniden üretilmesi ve oluşan atıkların geri dönüştürülmesi için belirli bir miktar verimli toprak ve suya ihtiyaç vardır. İnsanların üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu kullandığı enerjinin, kaynakların ve ham maddenin yeniden üretilmesi ve oluşturulan atıkların etkisiz hale getirilmesi için gerekli olan toprak ve su alanı miktarının ölçülmesine ekolojik ayak izi denir. Ekolojik ayak izi ifadesi, doğal kaynak kullanımının sürdürülebilir bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için kullanılan matematiksel bir hesaplama yönteminin adıdır. Bu yöntem sayesinde harcanan verimli ekolojik kaynak miktarı sayısal olarak ifade edilebilmekte, harcanan kaynakların yeniden üretilmesi için gereken verimli toprak ve su miktarı da belirlenebilmektedir. Dünyanın tüketilen doğal kaynakları tolere edebilmek ve yeniden üretebilmek için sahip olduğu verimli kaynaklar biyokapasite olarak ifade edilmektedir. Ekolojik ayak izi ile biyokapasite arasındaki fark, ekolojik açıklık olarak tanımlanır. Bu açığın fazla olması, diğer bir ifadeyle sınırlı kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, sürdürülebilir olmayan çevre politikalarının bir ürünüdür. Tüm bunların sonucunda ekolojik dengenin bozulması kaçınılmaz olmaktadır. Ülkemizdeki ekolojik ayak izi etkenlerinin en büyüğü %82'lik bir oranla kişisel tüketimdir. Kişisel tüketimin neden olduğu ekolojik ayak izinin temel kaynağı ise ağırlıklı olarak gıdadır. Ekolojik ayak izinin geri kalan etmenleri, kişisel ürünler, kişisel ulaşım ile hizmet ve konut harcamalarından kaynaklanmaktadır. Ekolojik ayak izini azaltma yolları konusunda karbon salınımı yüksek olan kurumlara ve bireylere bir takım sorumluluklar düşmektedir.
Bu sorumluluklar doğrultusunda kurumların karbon salınımlarını azaltma yönünde önlemler alması gerekmektedir. Hatta bu önlemler bireysel çabalardan daha fazla olumlu sonuç oluşturur. Ekolojik ayak izi konusunda toplumun bilinçlenmesini sağlamak da gerekir. Böylece bireylerin yaşam tarzlarında değişikliğe gitmeleri ve tüketim tercihlerini tekrar gözden geçirmeleri mümkün olabilir. Ekolojik ayak izinin küçültülmesi, insan faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmak için atılacak adımların bütünüdür. Doğal kaynakların daha verimli kullanılması, atıkların azaltılması, enerji tasarrufunun sağlanması ve sürdürülebilir yaşam biçimlerinin benimsenmesi, ekolojik ayak izinin küçültülmesinde önemli adımlardır. Ekolojik ayak izini küçültmek için şu adımlar atılabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına, güneş, rüzgar, dalga yönelerek enerji tasarrufu sağlayan cihazların kullanımını artırarak, fosil yakıtların tüketimini azaltarak enerji verimliliği sağlanabilir. Atıkları azaltmak, geri dönüştürmek ve yeniden kullanmak. İkinci el eşya kullanımı ya da takas yapmak gibi. Doğal kaynakların tüketimini azaltır. Aynı zamanda atıkların çevreye verdiği zararları da en aza indirir. Gereksiz tüketime son vererek üretim süreçlerinin çevreye olan yükü azaltılabilir. Ayrıca organik atıkların, yiyecek atıkları, ağaç, dal ve yapraklar, sebze meyve kabukları gibi kompost yapılarak geri dönüştürülmesi madde döngüsüne ve ekolojik ayak izinin küçültülmesine katkı sağlayabilir. Gıda konusunda organik, doğal ve yerel olarak üretilen ürünler tercih edilerek gıda israfının azaltılması sağlanır ve gıda üretim sürecinin çevresel etkileri büyük ölçüde azaltılabilir. Ulaşımda bireysel taşıma araçlarının kullanımı yerine toplu taşıma araçları kullanılarak, bisiklete binilerek veya yürüyüş tercih edilerek ekolojik ayak izinin küçültülmesine katkıda bulunulabilir. Su kaynaklarının verimli kullanılması, su tasarrufu yapılması, kullanılan suyun arıtılması ve yeniden kullanılması suyun korunmasına katkı sağlayabilir. Doğa hepimizin ihtiyacını karşılayacak kadar zengin. Ancak hepimizin açgözlülüğünü karşılayacak kadar değil. Bugün gördük ki küçük alışkanlıklar bile doğada büyük etkiler oluşturabiliyor. Peki sadece ayak izimizi küçültmek yeterli mi, yoksa doğanın zenginliklerini aktif olarak korumamız da gerekiyor mu? Bir sonraki derste doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunmasının neden hayati olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Katılımınız için teşekkür ederim. Biyodcast.